Horabox TV'den herkese merhaba. Baselworld 2019 fuarındaki ikinci günümüzün sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Yeniden izlenimlerimizi paylaşmak üzere tekrar kamera karşısına geçelim istedik. Serdar, nedir durumlar? Nasıl gidiyor fuar? Valla nasıl gidiyor fuar? Yani bir önceki söyleşide de konuştuğumuzdan farklı bir şey yok. Biraz daha kalabalıklaştı tabii. Evet. Ama şöyle söyleyeyim, yani saatlerin yeniliği anlamında, horoloji anlamında çok ekstra şeyler maalesef göremedik. Hani detay soruyorsan eğer, ben yine Bulgari diyeceğim. Bulgari horolojiye son 4-5 senede çok ciddi bir katkı veriyor. Bir incelik konusunda rekorlar kırmaya devam ediyorlar. Bu sene yine beklenmeyen bir şeyi yaptılar. Dünyanın en ince otomatik kronografını yaptılar ve bunun üstünde bir de GMT fonksiyonu eklediler. Arkada rotoru kalibrenin dışında duruyor. Periferik rotor. Periferik rotor. Onun dışında baktığımız zaman yani markalar bir şeyler zorlamışlar. Dün işte Tudor'la çalıştık. Hep heritage, hep eski, hep işte 1950'deki versiyonun yenisi, 1965'tekinin osu busu. Yani ben bunu Horabox'ta da birkaç kere yazdım. Yani biz artık yenilik görmek istiyoruz, geleceğe bakmak istiyoruz. Zaten saat markalarına baktığımız zaman da geleceğe yönelik hareketler yapanlar şu an daha böyle iyi rakamları var, daha güzel işler yapıyorlar. Dolayısıyla yani Baselworld bu sene benim için çok faydalı geçmedi, geçmiyor. Daha da devam ediyoruz. Ama gel gelelim, bu da bir sektörün bir gerçeği. Bu gerçeğe de devam edeceğiz. Teşekkürler. Sonu bitmek bilmeyen, gelmek bilmeyen heritage akımı diye hep bahsederdik Horabox'ta. Hakikaten sonu gelmiyor. Sonu gelmiyor. Yani ben anlamıyorum ki. Bir de hani tarihe bu kadar geri dönmenin de bir anlamı yok. Çünkü teknoloji gelişiyor, her şey gelişiyor. Biz artık 1950'deki tam bazı çok güzel şeyler yapılıyor. Mutlaka. Zaten saat dünyası, saat markaları tarihleriyle yaşıyorlar. Bunu da anlayabiliyorum ama artık yeter, yani gelecekle ilgili de bir şeyler görelim. Yani bir şeye atladım bu arada kendi açımdan. Chopard'la çalıştık bugün. LUC serisinde yaptıkları gerçekten hepsi yenilik. Çok fazla saatleri yok. 5-6 tane yenilikleri var. Mücevher tarafını bir şekilde o bizim pek ilgi alanımıza girmiyor ama LUC tarafında yaptığı modeller gerçekten müthiş. Photoshooting'imizi yaptık. Onunla ilgili ayrıntılı incelemeleri de, detaylı incelemeleri de yapacağız. Yani ben buradan hani birkaç tane markaya teşekkür edeceksem bunlardan bir tanesi de gerçekten Chopard yani. Senin tecrübeler, onu da dinleyelim. Valla benim de aslında senden çok farklı değil. Yani geçen görüşmemizde, geçen söyleşimizde yaptığımızdan farklı bir yorum pek yapamayacağım ama sonuç itibariyle heritage konusunda aynı şeyi düşünüyorum seninle. Gerçekten artık heritage ile alakalı güzel bir şey. Retro inspired, vintage inspired modelleri görmek gerçekten hoş. Fakat sektörün ya da bir markanın tamamen bunun üzerine bina edilmiş ürün gruplarıyla çıkması hakikaten bir de 15 tane marka aynı şey yapıyor. Evet, yani her yerde aynı şey her görüyoruz. segmentten, her tipte markanın heritage koleksiyonunu görüyor olduk artık ve bu da bizi biraz bıktırdı gerçekten. Senin Chopard için söylediğini ben aynı şekilde Zenith için söyleyebilirim. Zenith'in DeFi serisinde Inventor diye bir modeli var. Bence saatçilik için çok önemli bir model. 2017 senesinde Zenith DeFi Lab modelinde osilatör sistemini tanıtmıştı. Evet. Yalnız bu model o zaman biraz deneysel bir modeldi ve sadece 10 adetle limitliydi. Şimdi DeFi Inventor'da bu model gelişmiş. İkinci nesil sisteme sahip, bildiğimiz balans, çark, kıl zemberek üçlüsünü endüstriyel oldu artık yani. Bypass ediyor ve endüstriyel bir hale almış. Standart koleksiyonda bence çok önemli bir marka. Zenith'in de gerçekten geçmişine yakışır bir hareket. Onları tebrik ediyorum bu kadar heritage akımının içinde. Yani bence mekanik saatçinin seyrini değiştirecek. Yani yenilik de bu değil mi zaten? Novelty dedikleri şey de bu değil mi yani? Biz şimdi bununla ilgili ciddi bir heyecan duyuyoruz. Bunun gelişmeleri de olacak muhakkak. Yani bence markaların artık hani bu tarz şeylerle ilgilenmesi gerekiyor. İşte Tudor'a giriyoruz. PO01 1959. Breitling'e gidiyoruz. Tamam, saatlerin hepsi güzel. Yani saatleri eleştirmek için söylemiyorum bunu ama yani kaç tane markadan kaç tane heritage saat alacağız da kaç tanesini takacağız?
alacağız falan. Yani koleksiyon değeri de tartışılır bu modellerin, bu saatlerin. Bunu alacaksınız da bundan sonra 30 sene sonra şöyle olacak. Yani biz artık yani bu profil ya olup olmamasından öte bırak, yani bu profilde bir saat tutkunu da kalmadı artık. Evet, o bitmiş. Evet. Yani 1940'ta adam bir tane $400 Daytona almış. Zaten o gün üretim adetleri çok azmış. Bugüne kadar gelene kadar bazıları elenmiş, kaybolmuş, bozulmuş, bilmem ne olmuş. Kesinlikle. Bir de o zaman yapılan kullanılan materyaller zaman içerisinde eskiyebiliyormuş. İşte tropikal kadranlar oluyor, o oluyor, bu oluyor. Şimdi bugüne o günden gelen saatlerin çoğu farklı bir yüzle gelmiş. Yani hepsi kesinlikle birbirinden farklı olmuş. Evet. Şimdi bakıyorsunuz adam seramikten yapıyor, işte titanyumdan yapıyor, karbondan yapıyor. Bu saatler 500 sene geçse en ufak bir değişime de uğramıyor ki. Bozulmuyor, kırılmıyor, eskimiyor, hiçbir şey olmuyor. Dolayısıyla gelecekte bunların hani değerlenmesi falan filan da çok zor bence çok de. Zor. Katılıyorum. Yani genel anlamda zayıf bir Baselworld 2019 geçirdiğimiz fikri hala devam ediyor her ikimizde de gördüğüm kadarıyla. Tabii toplantılarımız devam ediyor. Bugün birkaç toplantımız daha olacak. Hatta yarın sabah da en son birkaç toplantı daha yaparak Baselworld 2019'u kapatmak. Şöyle yapalım, bu söyleşiyi de öyle kapatalım. İkimiz de ilk 3 modelimizi seçelim. Senin 3 numaran hangisi? Benim 3 numaram hızlı hangisi? Sordun, hızlı sordun, aynen öyle. Yani benim 3 numaram Belros'taki o Belly Tanker modelini beğendim, bronzu. Ya ilk defa gerçekten içime sinen bir bronz beğendim. Onu 3 numaraya almak istiyorum. Evet. Benim 3 numaram da Chopard'da yine LUC serisinde Merino yünden kayışla yaptıkları müthiş bir saat var. Onun tam referansını bilmiyorum ama Orovax'ta onun da incelemesini yapacağız. Ben 3 numaraya kendi adıma Chopard'daki o Merino yünden yapılmış kayışlı saati koyuyorum. Okay. 2 numaralar? 2 numaramı söyleyeyim. Benim 2 numaram Breitling Curtis Warhawk serisinin siyah anodize kaplı ve yeşil örgü kayışlı modeli. 3 kollu otomatik. Gerçekten çok güzel bir model. Yani yine vintage bir modeli beğenmiş oluyorum ama o kadar laf söylüyorsun. O kadar laf söyledikten sonra ama model hoşuma gitti. Evet. Şöyle söyleyeyim, SIHH fuarında da IWC Spitfire'ın buna benzer bir modeli vardı. Onu çok beğenmiştim. İkisinden hangisini daha çok beğendiğime karar veremiyorum. 2 numarada da o var. Benim 2 numaramda Bulgari'nin 5. dünya rekoru, üst üste kırdığı 5. dünya rekoruna konu olan dünyanın en ince otomatik kronograf ve GMT fonksiyonlu olan saati. Okay. Ben de 1 numaramı söyleyeyim. Tahmin etmesi zor değil. Ben Zenith Defy Inventor'ı çok beğendim. Yani saat olarak da çok güzel, teknoloji olarak da çok güzel, materyal olarak da çok güzel. 2 renkte alınabiliyor. Bilemiyorum, yani bence fuarın en iyi saatlerinden biri. Evet. Ben orada biraz tabii koleksiyoner mantığıyla Patek Philippe'in yeni çıkardığı mavi kadranlı 5726'yı zaten sipariş de vermeye çalıştım. Bakalım herhalde bizim çocuklar okuldan mezun olunca verirler bize. En azından bir Rolex olmasa bile bir Patek siparişiyle. Evet, en azından bir Patek siparişiyle geri dönüyoruz. Bu kısım memnun ediyor. Yarın bu arada çok önemli bir röportajımız olacak. Zenith'in Türkiye'deki distribütörü Konyalı saatin sahibi İrfan Bey ile hem Baselworld'ü hem Zenith'in son birkaç senesini hem de Burak'ın bahsettiği o Defi Inventor serisini konuşacağız. Ondan sonra da zaten kapatıp memlekete döneceğiz yani. Kesinlikle. Evet. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyoruz. Daha sonra görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.